Rahatsız mı ettim? Yok, yok. Gel. Geçmiş olsun. Kırık değil. Ya yerinden oynamışız. Ya düzelecek ama. Leyla Hanım yenge böyle kalsın dedi. Ya iyiyim yani, sorun yok. İyi. Sen nereden biliyorsun burada olduğumu? Bugün Mustafa abi gelmişti de defter için. O söyledi. Aa, defter. Ya iyileşir iyileşmez. Ben de getirmiştim belki bakarız diye ama iyi değilsen... Ha, yok yok, olur mu öyle şey? İyiyim. İyi yapmışsın. Bak. Hadi bakalım. Esat Paşa'nın defterinin varlığını aynı anda öğrendik. Neden bu benim aklımdan çıkmıyor da senin aklına hiç gelmiyor Garbis? Efendi Cemil. Boris sırlarıyla beraber gitti. Esat Paşa öyle mi? Bunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. O deftere ulaşmamız gerek. Esat Paşa neyin ne kadar kaydını tutmuş bilmemiz gerek. Defter teşkilattadır Efendi Cemil. Oraya giremeyiz. Sebep? Ben seni bulduğumda her deliğe girip çıkabiliyordun Garbis. Ne değişti? Efendi Cemil, girmek istediğiniz yer Osmanlı Devleti'nin istihbarat karargahı. Oraya bir orduyla girmek lazım. O da bizde yok. Ordumuz yoksa aklımız var. Hangi delikten girersin, hangisinden çıkarsın umurumda değil. O defteri istiyorum. Emredersiniz Efendi Cemil. Bu. Ne olmuş ona? Bu kelime her paragrafın 3. cümlesinde tekrarlanıyor. Bak. Ya sen bunun bir anlam ifade ettiğini düşünüyorsun ama... bak burada da var aynısı. Hatta paragrafın 3.'sü değil 7.'si. Olur mu? O yüzer gezer. Her paragrafın başına serpiştirilmiş. Bak asıl benim... Söylemek istediğim buydu. Hiç sıkılmıyor musun İstanbul'da? İnsan sıkılır mı İstanbul'da? Ya ne bileyim. Ya bütün dünyayı gezmişsin ya babanla. O yüzden dedim. Ya aslında gezerken en iyi arkadaşım babamdı. Ama buraya gelince o kendi işlerine daldı. Yani ne yalan söyleyeyim birazcık sıkılıyorum. Hiç arkadaşın yok mu? İyi olmuşuz da misafir ağırlıyormuşuz. Ay yok ben Mustafa abi gelmişti sabah da bizim vazifemiz vardı. Mustafa amirim bize bir vazife vermişti de. Nihan onun için gelmiş. İyi hoş gelmiş. Ben sana bakmaya gelmiştim ama anlaşılan emin ellerdesin. Tabii Hanım. 3. yatak bugün taburcu. Sizden reçete bekliyorlar. Tamam geldim. Siz devam edin vazifenize. Sağ olun. İnanmadı ya. Hoş geldiniz. Keşke geleceğinizi haber verseydiniz, hazırlık yapardık. Buyurun lütfen. Ali, arkadaşı al içeride biraz sohbet edin. Ben de Cemil Bey'le. Mustafa'm baksana bu Cemil'e. Öyle bir hallenmiş falan. Miras yedi ya, ondandır. Gel. Şöyle buyur. Ne hakkında sohbet edeceğiz? Tercih senin. Tercihlerimi bilsem. İsyana teşebbüs, vatana ihanet. Merhum efendim Boris'in pis işleri. Seç birini. İçlerinden tercih yapabileceğim bir seçenek göremedim. Ben senin yerinde olsam... merhum efendim Boris'in... Boris benim efendim değildi. Hiçbir zamanda olmadı. köprüyü geçene kadar ayıya dayı dedim diyorsun yani. Cemil... bir alabora ver. Debeleniyorsunuz ama... andolsun ki boğulacaksınız. Meseleye gelsek. Gelelim.
İsyanı teşvik için paşaya verilen çiftlik mesela. Hiç haberim yok. Doğru. Kölelerin sahiplerinden hiçbir zaman haberleri olmaz zaten. Bana soracak bir sualiniz var mı? Var. Bu evde senin rüşvetin mi? Konuşmaman için. Gabris, 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 Gabris. Garbis. Ben ne diyorum lan? Gabris. Yemin ederim ağzına şaplatacağım şimdi bir tane. Yürü. Bak, Gabris. Garbis. Oğlum beni fazla uğraştırma. Tamam mı? Böyle kılçıksız, tertemiz bir muhabbet edelim. Olur mu? Peki, şöyle yapalım. Boris öldü. Ve Boris'in bütün pis işlerini bilen adam da şu anda içeride sorguda. Ve Boris'in bütün pis işlerini bilen adamın pis işlerini bilen adam da... Söyle bakalım nerede lan? Ha? Burada. Benim yanımda. Oğlum tam olarak burada muhabbete müdahil olman lazımdı. Gabris'cim. Olmadı mı? Bak. Bildiğin o pis işler var ya. Bunların birkaçından kurtulmak ister misin? Ha? Hadi anlat. Sen bu saçlarını ne sürüyorsun lan? Zeytinyağı, limon, bir de tükürüyorum. Pislik herif. Allah günah yazmasın. Sefarethanelerin makbul odalarında kurulmuş bağlantılar mesela. Ha Cemil? Boris'in vakıf işlerinden mi bahsediyorsunuz? Bunların hepsi Osmanlı'nın yararınadır. Bir nevi kültür elçiliği. Hangi kültürelçiliğiymiş bunlar? O kadar çok var ki hangi birini sayayım? Başla birinden. Mesela Amcazade Yalısı'nın tamiratı. Böyle ulvi işler diyorsunuz yani. Yalı boş. Denize doğru kayıyor. Boğaz'ın en eski yalısı. Kim bilir belki de dünyanın en eski yalısı. Bu da o kayan yalının karkasları için gereken malzemeler herhalde. Hayırdır? İlk kez mi görüyorsun? Gerçekten ilk defa görüyorum. 14.000 asker kavanı, 14.000 potin, 14.000 matara. Küçük bir ordu kuracaktı sanırım sahibin. Boris beynelminel bir tüccardı. Kim bilir kimden aldı, kime satacaktı. Benim bu işle bir alakam yok. Bu işte bir alakanız olmadığını yarın mahkemede Kadı Efendi'ye kendiniz anlatırsınız. Yarın kendiniz mi teşrif edersiniz? Yoksa ben mi getirttireyim? Rica ederim. Siz zahmet etmeyin. Orada olacağım. Öttüm. Hiç sorma kardeşim. Bülbül gibi. Gürül gürül akanı bura bura tıkarlar. Mustafa Efendi. Ki aynısı vardı. Şimdi hangi kağıtta bilemedim.
Çorba için biraz zihniniz açılır. Alayım ben. O kolunu fazla oynatma yalnız. Yanlış kaynarsa sonra ağrı yapar. Tamam. Peki. Ya mendiline döktüm. Bana bırak. Tabii ya. Başından beri ZG harfleriyle birlikte gördüğümüz kelimeler değil. Hemen ardından gelen kelimeler şifreli. Hemen Mustafa amirimin yanına gitmemiz lazım. Tamam, gidelim de bu halde. Tamam, sen giyin. Ben dışarıda Leyla ablaya haber vereyim. Ya verme. Müsaade etmez şimdi. Sen dışarıda bekle beni. Tamam, tamam. Bekliyorum. Ne işiniz var burada? Burada bekleyebileceğimi söylediler. Buyurun. Tabii. Buyurun. Malumunuzdur. Bendeniz kardeşiniz Mehmet Efendi'nin dava vekili olarak tayin ettiği kişiyim. Ve onun itimatlarına layık olmak için elimden geleni yapıyorum. Neler buldunuz? Mehmet mi tertip etmiş her şeyi? Ha? Ben bulduğum delilleri ve şahitleri kadılık makamına sunmakla yükümlüyüm. Gerisi Kadı Efendi'nin adaletine kalmış durumda. Onu anladık efendi. Bulduğunuz deliller neye işaret ediyor onu sual ederiz. Delilleri şahitlerle takviye ettiğimizde ancak anlam kazanacak. Buraya kardeşiniz için şahitlik yapmanızı istirham etmeye geldim. Ben bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Bu meseleyle ilgili en ufak bir alakam yok. Tam olarak bu söylediklerinizi Kadı Efendi'ye anlatırsanız... belki de kardeşinizin hayatını kurtarmış olacaksınız. Egzamam var, ilaca hacet yok. 2 diş sarımsağı ez, bir yüksük sirkeyle karıştır, macun haline getir. Şuralara bolca sür, şuraya az sür. 7 gece yap bunu, üzerini temiz bir bezle sar. Sonra gel buraya beni bul. Allah şifa versin. Cemil o yanındaki zibididen bir şey çıkmadı mı? Çıkmadı. Çıkmasını da beklemiyorduk zaten. Gözümüzün üzerlerinde olduğunu bilsinler yeter. Ama 14 binlik belgeyi görünce fena şaşırdılar. Ne o? Haberleri yok muydu yoksa? Bana öyle geldi. Demek Boris altındaki adamlardan gizli işler çeviriyormuş. Altındakinden gizleyen, üstündekinden de gizler. Üsttekiler de bu gizli işleri öğrendiği zaman... O halde okla gelen pusulayı da bunlar gönderdi. Sana verdiğim iş tamam mı? Olmaz mı Mustafa'm? Bana da söyleyecek misiniz? Mustafa amirim, yukarıda bir kızla bir oğlan var. İlle de sizi göreceklermiş. Sen anlat Ruhi Paşa'ya, ben bir bakayım. Burada mı yaşıyor Mustafa abi? Bilmiyorum ki. Leyla ablayla evli dememiş miydin? Leyla ablayla. Allah Allah. Mustafa amirim biz bir şey bulduk.
Sayfalar arasındaki ahenk, Başından beri gözümüzün önündeymiş. rakamlar arasındaki alaka. Harfler arasındaki alaka da rakamlarla birleşince... Ya bir durun. Tek tek anlatın şu işi. Sen anlat. Amirim, şimdi Z ve G harfleri meğersem şifreli kelime. Aferin be size. Aferin. Yalnız geç oldu. Koçum. Abdullah'ın oraya götür. Baş üstüne amirim. Amirim, ben bırakırım. Öyle olsun bakalım. Yalnız buraya geri dön. Bir yatak açsınlar sana burada. Tamam. Hadi. Mustafa'nın sözüne itimat edip şehzademizi gönderdik. İyi mi ettik, kötü mü ettik? Emin değilim hatun. Elbette iyi ettiniz sultanım. Yeğeninizi 3-5 isyancının ifadesiyle dar ağacına gönderecek değildiniz ya. Böyle vakitlerde gece gündüze bir türlü kavuşmuyor. Vakit olduğu yerde çakılıp kalıyor. Ayak diriyor insana. Hükmümüzün de gücümüzün de kifayetsiz kaldığı zamanlar. Eğer siz Mehmet'in suçunun sabit olduğunu düşünseydiniz, mahkemeye, tahkikata lüzum görmezdiniz. Yüreğiniz Mehmet'in masumiyetinden yana. Yarın Allah'ın izniyle bu hadise açığa kavuşacak inşallah. İnşallah. Umalım ki kimsenin hükmü yanlış olmasın hatun. Her şey lehimize gelişiyor şehzadem. İnşallah. Şu badireyi bir atlatabilsek. Az kaldı. Yarın kadın huzuruna çıkaracağımız şahitler sonucunda masumiyetimiz ispatlanabilir. Ayrıca daha önemli deliller ele geçirmeye başladık. Esat Paşa'nın defteriyle alakalı malumatlara bir adım daha yaklaştık. Hayırlısı. Ağabeyiniz Şehzade Murat sizin için şahitlik yapacak. Keşke abimi bu işlere karıştırmasaydınız. Onun sıhhati böyle işleri kaldıramaz diye endişelenirim. Oysa ki yardımı dokunacağı için çok mutlu olmuştu kendisi. Sağ olsun. Ağabeyinizden daha önemli bir şahidimiz daha olacak mahkemede. Öyle mi? Kimdir? Yarın için tedbirleriniz tamam mı Efendi Cemil? Hangisini soruyorsunuz? Her ikisini de. Merak etmeyin. Bütün tedbirler alındı Yüce Efendi. Umarım öyledir Efendi Cemil. Bu sefer kusursuz işlemeli düzen. Hataya tahammülümüz yok artık.
Peşimden gelme demedim mi sana? Mustafa amirimin emri böyle yenge. Yapacak bir şey yok. Seni de yordum bugün hastaneye kadar. Bir bak bakalım yorulmuşa benziyor muyum? Vallahi otursak bir o kadar daha çalışırım ben. Ben de. Nihan, kızım saatlerdir neredesin sen? Bekliyorum ki geleceksin. Geldim ya baba. İçeri niye girmedin? İçerideyim ya baba. İçeri derken aşağıyı söylüyorum. Ha ya Ahmet'le konuşuyorduk da biz şifreyi çözdük galiba. İyi. Hapisten mi kaçtın sen? Yok ya şimdi evet hapisteydim ama sonra hastaneye götürdüler. Sonra Mustafa amirim şey getirdi. Padişah Efendimiz Ahmet'i affetmiş baba. Affetti. Evet. Affedilmek için önce suçlu olmak iktizadır. Demek ki suçluymuşsun. Ben mi? Yok yani... İyi tamam anladık. Hadi git sen. Sen de içeri gel hadi. Hayırlı olsun paşam. Allah utandırmasın paşam. Biliyorum. Ne Davut Paşa'nın buradaki yerini ne de gönlünüzdeki yerini dolduramam. Biliyorum. Layık olan herkese gönlümüzde yer vardır paşam. Davut Paşa'nın yeri illaki dolmaz. Burayı o var etti. Bugünlere getirdi. Umarım hep beraber onun hayallerini ileriye taşıyabiliriz. Yarın sabah mahkeme erken. Hadi gidin dinlenin biraz. Yarın sabah bu işi çözer bitiririz. Allah utandırmasın. Amin. Kusura bakma yenge, biz de emir kuluyuz. Dadı ben geldim. Dadı... Farah. Kızım gelmiş. Sessiz sessiz geliyorsun, geldiğini duymadım. Seslendim ama duymadın dadı. Kilerdeydim. Ferhat tatlı getirmiş de. Farah. Nasıl Ferhat? Adı Farah. Hep mi Ferhat'tı? Hep Ferhat. İlk maaşımı aldım da adetmiş. Hem de bir teşekkür etmek istedim. Zahmet etmeseydin keşke. Anneni arıyordun, başladın mı? Başladım sayılır, evet. Ben de kalkıyordum tam. Afiyet olsun, iyi akşamlar.
Bulabildin mi bir şeyler? Vakfın müdürü adresini biliyormuş. Mahalleye gittim baktım. Yok. Şehremini de dedi müdür ama yanlış biliyor herhalde. İlk günden bulman zor. Ben artık gideyim de siz ailece rahat rahat oturun. Yalnız gitme. Hüseyin! Buyurun efendim. Hanımefendiyi evine götür. Mustafa. Bu konuyu konuştuk ve kapattık sanıyordum. Sadece konuştuk. Kapattığımızı hatırlamıyorum. Mustafa, yarın mahkemede büyük gün ha? Öyle dedi. Leyla kızım, sen ne yaptın hastanede bugün? Ne yapayım da hasta baktım. Yemekten sonra şöyle güzel bir kahve yaparım. Farhan getirdiği tatlıyla içersiniz ha? Erken kalkacağım dedi. Yatarım ben. Kızım, bak sen de yorgunsun. Yemekten sonra hemen sen de yat. Ya tamam, ben hastaneye gideceğim. Bu saatte ne hastanesi? Vazife Mustafa. En iyi sen bilirsin. Küçücük hastane zaten. Kim bekleyecek hastaların başında? Hadi ben gideyim. Size afiyet olsun. Bekle ben götüreyim. Lüzum değil Mustafa. Sen yorgunsun. Yarın da mühim gün. Ben kendim giderim. Adamların peşimde zaten. Ediz. Kusura bakma dedi.
kardeşim eve gidiyorum. Sen neyin takibindesin hala? Leyla Hanım Mustafa amirim. Sen Mustafa... Sen... Sakin. %100'ün kuyruğuna geldin. Enzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu lan? Amirim, Leyla yenge kaçırdı. Ne? Ali. Mustafa. Leyla bacımı kaçırmışlar. Bu evde senin rüşvetin mi? İsyana teşebbüs, vatana ihanet. Merhum efendim Boris'in pis işleri. Boris benim efendim değildi. Hiçbir zamanda olmadı. Yarın kendiniz mi teşrif edersiniz? Yoksa ben mi getirttireyim? Rica ederim. Siz zahmet etmeyin. Orada olacağım. Gürül gürül akanı bura bura tıkarlar. Mustafa Efendi. Gaybiyiz. Sence ne yapmalıyız? Filinta Mustafa... Yanındakinin adı neydi? Bıçak Ali. Bıçak Ali, Efendi Cemil. Bıçak Ali. Bize yaptıklarını yanlarına bırakmalı mıyız? Aynı şeyi düşünüyoruz. Hiçbir etki tepkisiz kalmamalı. Ne yapalım biliyor musun? Tabii Bey Leyla Hanım'ı bir süre misafir edelim. Planlarımızda bir aksam olursa ki... Filinta Mustafa işin içinde varsa bu mümkün. Önlemimizi almış oluruz. Siz o işi olmuş bilin Efendi Cemil. Ben hep öyle zannetmek istiyorum Garbis. Ama Şehzade Mehmet'in mahkemeye gidişini hatırlıyor musun? Başaramadım. Başaramadık. Boris'in bana davrandığı gibi sana davranmak istemiyorum. Artık hata yapma. Bakalım şimdi ne yapacaksın Mustafa? Kadı efendi. Davaya ara vermemiz mümkün müdür?
Mümkün değildir. Kadı Efendi Hazretleri, eğer önemli bir maruzatım olmasa böyle bir talepte bulunmazdım. Bu mahkemeyi müdafaa vekilinin taleplerine göre idare edemeyiz efendi. Delil toplayacağım, şahit bulacağım dedin, vakit istedin, verdik. Padişah Efendimizin bir an önce hallolsun dediği bir davayı daha fazla tehir edemem. Bırakın, ne yapıyorsunuz? Susarsan canını yakmayız. Tabii beyim, ben ne istiyorsunuz benden? Senin kim olduğunu biliyoruz. Sessiz olmazsan biz seni zorla sustururuz. Bana bak. Ya bizimle paşa paşa gelirsin ya da senin canını yakarım. Yürü. Çağırın ilk şahidinizi. Git. Gülcan. Ulan bir kere de adam gibi gelin be. Hep bir hainlik, hep bir kahpelik. Bunları elime bir geçireyim var ya paşam. Ali sakin ol. Onların da istedikleri bu. Soğukkanlı olmalıyız. Son kozlarını kullanıyorlar. Eğer böyle yaparsak tuzaklarına düşeriz. Anlaşıldı mı? Paşam, bak kurban olayım lafla vakit kaybetmeyelim. Sen beni gönder. Ben o şerefsizleri elimle koymuş gibi bulacağım. Bak Leyla bacımın başına bir şey gelmeden onu bulmamız lazım paşam. Tamam. Hadi. İlk şahidimizi çağıralım o zaman.